Masmavi 3 Mutfak'ta hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis mi nefis bir tarif hazırladım. Bir bardak sütle 8 dakikada pişi yapacağız. Bu pişiler zerre kadar yağ çekmiyor. Bu arada videomun konsepti zamana karşı, yani ne demek 8 dakika diyorsam baştan sona 8 dakikada pişileriniz masada oluyor. Çok beğeneceğinizi tahmin ediyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için bir su bardağı sütü yoğurma kasemize alalım. Bir çay kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kabartma tozunu ekleyip kısa bir süre karıştıralım. Yani tüm malzememiz bu. Bir bardak sütle yapıyorum. Sevgili arkadaşlarım, belirteyim size. 2 su bardağı unu ilk başta bir ekleyelim. Kaşıkla hamurumuzu kabaca toparlayıp daha sonra yarım su bardağı unu da takviye edip elimizle yoğurmaya başlayalım. 2 su bardağı unla bakın. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Bu aşamada hemen elinizle girmeyin. Eliniz tüm hamur oluyor. Gerek yok. Bir kaşıkla toparlayın. Daha sonra yarım su bardağı unu ekleyip elinizle yoğurmaya başlayabilirsiniz. Bu arada birçok izleyicim yazıyor. Artık hamuru ilk başta girmiyoruz. Önce spatula veya kaşıkla toparlayıp sonra yoğuruyoruz diye. Çok mutlu oluyorum. Gerçekten çok pratik bir çalışma tekniğidir. Şöyle hamur elimin altında yoğurmaya başladım. Siz izlerken konseptim hakkında da size bir bilgi vermek isterim. Dün Instagram sayfamda detaylı anlattım ama Instagram hesabı olmayan arkadaşlarım için açıklamak istiyorum. Zamana karşı konseptim, yani 8 dakikada pişi diyorsam 8 dakikada masaya gelecek şekilde gerçek zaman dilimiyle tarifi yapıp sunuyorum. Hiçbir kesinti yok. Bakın şu anda da hamuru asla hiçbir kesinti olmadan gözünüzün önünde nasıl yoğurduğumu izliyorsunuz. Bu videomdaki amacım, bir tarifi uygularken videoyu açın, kenara bırakın, benimle birlikte tarifi uygulayın. Yani öyle atlama yok, kesmemiz yok. Şöyle bir tezgah aldım, hamur biraz toparlanınca bir yandan da tarifimi vereyim. Elimle de seri bir şekilde yoğurup kıvam almasını sağladım. Yani bu hamurun şöyle güzel bir hamur olması 1 dakikanızı alır. Elimle de yumrukladım çünkü elimin üzerindeki hamurların da aşağıdaki hamura yapışması için. Ve şu anda hamur hazır. Şöyle bir tezgahı da yuvarlayarak temizliyorum. Elimdekilerini temizleyip üzerine bıraktım. Hiçbir detaya atlamadan, yani izlerken görüyorsunuz, dakikaları da arada bir kontrol edin lütfen. Hamurumuz hazır. Elimi yıkamaya gidiyorum. Ve elimi yıkadıktan sonra hiç dinlenmesine gerek yok. Yoğurdunuz mu? Hemen açmaya başlayın. Üzerine biraz un serperek tezgahın üzerinde 30'a 30 santim çapında bu büyük bezemizi açmaya başlıyorum. Hemen onu da belirteyim. Kalabalık bir aileniz varsa tarifi 2 kat yapın. Çünkü tarifimizde sadece 1 bardak süt kullandım. Bundan daha hesaplı ve daha az yağ çeken ve daha lezzetli bir pişi bence yok diyorum. İsterseniz bir merdane de kullanabilirsiniz. Ben oklavayla açma işlemini uyguladım. Aslında daha da hızlı yapardım bu tarifi. Yani ben bir yandan da kameralara bakıyorum. Yani elim oklavayla açıyor ama gözüm de kameralarda. Hepsi çalışıyor mu, aküsü biten var mı, her şey yolunda mı diye. Siz evde yaparken inanın ki 8 dakikanızı bile almaz. 5 dakikada pişiniz masada bile olabilir. Hemen onu da belirteyim. Pişi hamurunuzu yoğurmaya başladığınızda ocağa yağınızı hazırlayın. Çünkü hamurunuzun bitip açıp kesmeniz 3-4 dakikanızı alacak. Bakın sevgili arkadaşlarım, yarım santim çapında olacak şekilde açtım. Ve onu da böyle kabaca bir ruletle gelişi güzel keserek bitiriyorum. Şu anda pişilerimiz kızarmak için hazır. Dakikaları da arada kontrol edin lütfen. Hemen ocağa kızgın yağ kızartmak için alıyorum. Yağı daha önce ocağa bırakmıştım. Test etmeniz için bir tahta kaşığı şöyle ortasına bırakın. Kabarcıklar çıkıyorsa ideal ısıya gelmiş demektir. Ve kesip hazırladığımız bir bardak sütle yaptığımız pişilerimizi yağın içerisine bırakalım. Konseptimiz zamana karşı olduğu için pişme süresini de asla kesmeden veriyorum. Yani az önce de belirttiğim gibi benimle birlikte videoyu açın. Siz de pişilerinizi hem yapın hem kızartın. Eşit oranda olacak. Bakın sevgili arkadaşlarım, bıraktığınızda hemen kabaracaklar.
patlamasına müsaade etmeden hemen çevirin. Yani o böyle şişiyor, dombili oluyor ya. Hiç beklemeyin. Siz çevirin. Yani arka yüzü kızarsın, bekleyin derseniz patlar. Çünkü muazzam bir şekilde kabarıyor bu pişilerimiz. Ben de teker teker kabaranları çevirerek pişirmeye başladım. Bu arada yeni konseptim hakkında, yani arada sizlere bu tarz zamana karşı konsepti içeren tarifler vermek istiyorum. E, Benim için de çok güzeldi. Çünkü hiçbir şeyi atlamıyoruz. Bütün detayları veriyoruz. Bence aslında çok iddialı da bir konsept. Çünkü hata yapma şansınız yok. Gördüğünüz gibi hamuru yoğurduğumu da izlediniz. Nasıl açtım, nasıl düzelttim ve şu anda da kızartma işlemini izliyorsunuz. Yani burada yanmış olsa eyvah. O yüzden benimle birlikte hepsini yapabilirsiniz. Yorum olarak lütfen yazın. Zamana karşı 8 dakika diyorsam bir tarif 8 dakikada hazır olmalı dedim. Bu fikir nereden aklıma geldi derseniz, YouTube'da biliyorsunuz izlenmeler çok olsun diye 5 dakikada börek, 3 dakikada pasta gibi başlıklar okuyoruz. Ve bir bakıyoruz tarife, minimum yarım saatiniz alır. Ben de dedim ki madem hızlı bir tarif çok isteniyor, o zaman ben zamana karşı konseptiyle 8 dakika diyorsam baştan sona asla kesmeden 8 dakikada tarifi vereyim veya 5 dakikada. Bir dahaki tarifimde yine hazırladım. Çok güzel bir fikrim var. Siz yorum olarak bildirin. Hoşunuza gitmişse onu da ileride arada zamana karşı tarifler konseptinde vereyim. Hemen bu arada sevgili arkadaşlarım, kızarma süresini de izliyorsunuz. Şöyle bir çevirerek kızarttım. Hiçbir detayı atlamadan. Bu arada zamana bir de ben bakıyorum. Şu anda videom başlayalı 6 dakika 57 saniye olmuş ve ilk pişimiz çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Şu anda pişti ve ilk postayı hemen yağlı kağıt sermiş olduğum tabağın içerisine alıyorum. Ve hiçbir kesinti olmadan, onu da belirteyim, yani 8 dakika demişsek Allah'ın izniyle 8 dakikada masada olacak. Diğer kesmiş olduğum pişileri de şöyle bir salata tahtasının üzerine aldım. Çünkü ocağın orada daha pratik oluyor. Hatta siz ocağın yanındaki tezgahta açın. Daha da zamandan tasarruf edersiniz. Sekiz dakikada kesintisiz dediğim için hiçbir ayrıntıyı atlamadan veriyorum. Ve diğer pişileri de aynı işlemle kızartarak bitirdim. Şu anda kabarışını da ağır çekim yaptım. Onu da belirteyim, yani o kadar güzel kabarıyor ki. Hemen yumurtaya alerjisi olan izleyicilerim için mükemmel bir tariftir. İçerisinde yoğurt olmadığı için midenize asla bir rahatsızlık vermiyor. Sadece bir bardak sütle yaptık. Gerçekten muazzam, mucize gibi bir tarif diyorum. Ben bunu nasıl çıkardığımı da hemen size anlatayım. Bugün biraz sohbet oldu. Evde ekmek yok bir gün. Mutfağa indim ama yumurta da yok. Hemen sütle böyle karıştırıp yapmıştım. Kızlarım bayılmıştı. O yüzden dedim ki bu tarifi hemen sizlerle de paylaşmak istiyorum. Tam 8 dakika sonra, 8 dakika olmadı bile, pişileriniz servise hazır. 2 etapta kızarttım toplam tüm pişileri ve servis için hazırladım. Büyük bir kolaylık, zamandan tasarruf ve o kadar lezzetli ve hafif bir pişi ki zerre kadar da yağ çekmiyor. Şöyle sizlere yakın yakın gösterdim ve doku testine geçiyorum. Tabii hiç atlamadan yaptığım için, yani tarifi sizlerin de birebir uygulamasını istediğim için umarım faydası olmuştur. Tüm detayları verdim. Asla kesinti uygulamadım. Şu anda zaten tarifiniz masada hazır ama ben doku testindeyim. Çok güzel kabaran bir pişi. Yumurta yok, yoğurt yok, sıvı yağ yok. Sadece bir bardak sütle yoğurduğumuz bir hamur. Yumurta olmadığı için yumurta kokusuna hassas arkadaşlarım, bunu bir deneyin. Gerçekten 7-8 tane yiyorsunuz, o kadar güzel oluyor. İçi de boş olduğu için peynirle, reçelle, balla istediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Umarım zamana karşı konseptimle hazırladığım bu videom sizlerin hoşuna gitti. Aynı eş değer zamanda 8 dakika başlık atmışsak dürüstüz. 8 dakikada da
masanızda olacak. Yaptığınızda lütfen yorum olarak bildirin. Bakayım 5 dakikada 6 dakikada masaya verenler olacak mı? Benden daha hızlı olanlar olacak mı? Çok merak ediyorum. Bir dahaki tarifimde görüşmek ümidiyle diyorum. Hoşça kalın.